Evet arkadaşlar, bir Azir gameplay videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yine bir önceki video gibi iki tane şey oynamayı planlıyorum. Best of One oynamayı planlıyorum. İnşallah karşımıza meta desteler gelir. Birinci oyunumuzla başlayalım. Deste aynı. Dragonform, Shadowcall ve Scuttlecrab 3 taneli desteği de deneme aşamasındayım hala. İlk maçımıza başlıyoruz. Bunlarda dediğim gibi hepsinde random basacağım. Yine Hall of the Legend geldi. Onforge'a çevirdi. İnşallah Onforge oynarız çünkü hep Hall of the Legend oynuyorum. Hall of the Legend çok absürt bir seviyede güçlü olduğu için bir tık avantaj elde etmiş oluyoruz. Arkadaş bizi yazıyor. O sideboard mu yazacak acaba? O da sideboard mu yazacak? Bakalım. Yeni bir arkadaşmış. Sideboard yapmadı. Ben de yapmayacağım. Evet, yine çok kötü bir el. Shadow Call unit yokken elimde işime yaramaz. Guards aslında ikinci tur bir unit ama çok pahalı bir unit. Ve bu matchup'a karşı aslında Defy oynamasak olur. Guards'ı tutalım, Defy'yi gönderelim. Çünkü Guards en kötü bir unit ama zaten her şeyimizi çektik. Burada equipment'ları daha ucuz oynamak istiyorum. O yüzden direkt Scuttle'la kart çekerek başlayacağım. Geri vereceğim. Yani equipment çekmedik dedik. 3 tane equipment çektik. O yüzden şimdi böyle devam edelim. Bakalım sırayla bu equipment'ları oynadığımda neler yapabilecek. Yani Vendetta'da Ezreal neler oynuyor hiçbir fikrim yok. Çok takip etmedim açıkçası yani. Diana ve Mele bakıyordum genel olarak. Ama yeni bir arkadaşa karşı oynuyoruz. Birazcık uzun sürebilir gameplayleri. Ben videoyu hızlandırarak koyarım en kötü. Çok güzel. Rift Atlas kendisini geliştiriyor. Buraya artık kartların görsellerini koymuş. Mana bedellerini direkt yazıyor. Aramamız gerekmiyor yani. İki ödediğini görebiliyorum ben buradan. Turn 1'de bu kadar beklemesi bir tık bu maçlar çok uzun olacakmış gibi hissettiriyor. Daha ne oynayabilirsin ki? Maksimum bunu oynarsın. Ben de şunu yollarım yani. Okey. Discard Folder'a karşı oynayacağız. O yüzden olabildiğince board'a düşüp e, şöyle şuraya gelmek isteyeceğim. Bunu da baitleriz. Buraya aldıktan sonra bunu kullanıp bunu bedavaya oynayacağım. Yani bir kere oynadık aslında. Burada brut oynamam daha mantıklıydı. Hmm. Şunu da oynasam mı? Dursun şimdilik. 3 mana açık bırakmak istemedim ama yani brut oynamam lazımdı aslında burada. 2 mana kullanmış olurdum. Daha mantıklıydı. Ve buraya guard saklayıp Brut'la bir anda burayı 5 might yapıp Bewitching Spirit'inden kurtulabilirdim. Bu gameplay'de açıkçası bence bir tık avantajlı konumda rakip takım. Rakip takım, aynen rakip oyuncu. Sadece çok uzun sürüyor turları. Bakalım yeni oyuncuya karşı da yani hızlan daha iyi oyna falan demek istemiyorum. Ama videoda çektiğim için aynı zamanda birazcık da onu düşünüyorum yani. Ama Ezreal normalde Azir'e karşı kötü bir matchup. Yani Azir bu konuda zor. Dediğim gibi burada Guards bait'ini yerdi büyük ihtimalle. Burayı vereceğim. Scuttlecrab'de bir elini görmek isteyelim. Hemen nasıl elini bize gösterebileceğini anlatalım. Evet. Tamam. Eli kaydettik. Watcher. Throw'u var. Gust var. Çok kötü bu benim için. Çünkü Gust bu move trigger'ı engelliyor. Eli benim için iyi değil. Throw'u bir mana ucuz oynayacak. Büyük ihtimalle şimdi yani ben olsam öyle yapardım. Bedavaya niye bir mana ucuz oynamayasın? Ama bir mana ucuz oynarsın. Evet. Şu an baktığın zaman elindeki bütün kartlar işlevsiz yani. Burada bir Witch Starcross'ta oynayıp bunu elime gönderip ölmesini engelleyebilir. Ama zaten Gust'la oyunun ölmesini engelliyor. Ama Gaston'a Defy atabilirim. Gerek yok. Büyük ihtimalle Gaston'u yerim. Ondan sonra Guards'la tekrardan iki yükleyip saldırırım. Ona Starcross atar büyük ihtimalle. Ona Starcross attığında onu defy'larız. Çok daha avantajlı bir konuma geçeriz. Yani ben karşı tarafın gameplay'ini böyle gördüm şu an. Yani şurada yapabileceği çok bir şey yok açıkçası. Paslaması lazım bana. Veya bunu öldürtüp kart çekebilir. Ya da Ezreal oynayabilir. Burada Ezreal da mantıklı bir oyun. Bellows Braid'i atabilir. Direkt pasladı bize. Şimdi dediğim combo bu 3 harcayacak, 4 harcayacak. 2 manam daha var. O yüzden bir Eye of the Herald daha kombosu yapabiliyorum şu şekilde. Buraya geldim. Move trigger verdim. Okey dedi. Passive focus yaptık. Pardon şu manalar oynamam lazım. Aslında bunu sonra da yapıp bir mana elimde tutabilirdim de önemi yok.
Okey. Gast oynayacak büyük ihtimal ya da Starcross'ta oynayacak. Starcross'ta oynarsa defy'larız. Gast'ı kendi bir Witching Spirit'ine atması gerekecek. Kimi targetlıyor? Kendisini mi beni mi? Beni targetlıyor. Bilmediğinden ben kendim zaten geri Recruit'u çıkartmayacağım ama zaten Recruit bu show'dan da öldü. Burada dediğim komboyu yapıyorum. Bir tane de sarı harcıyorum. Yani elinde bunu engelleyebilecek bir şey olmadığını biliyorum. O yüzden resolve'layacağım direkt. Bir daha aynı muhabbeti yapacağım. Bundan ne kadar erken kurtulursam benim için o kadar iyi. Büyük ihtimalle Starcross diyeceğiz bu sefer. Starcross'u defyleyeceğiz. Hem Starcross'tan kurtulmuş olacağız. Hem bir Witching Spirit'den kurtulmuş olacağız. Benim için bu çok okey. Aynen Starcross geliyor. Çok iyi. Hiç seleklemeyle uğraşmıyor. Defyleyeceğiz çünkü. Ya şu da çok güzel olmuş. Starcross'a defy geldi gibisinden. Buna yapabileceğim bir şey yok zaten. Bir Witching Spirit'inden kurtulduk. Battlefield'da da Conquer'ladık. Burada geri vereceğim. Yani çektiği kart oynanabilir değilse tek yapabileceği şey burada Ezreal oynamak açıkçası. Ama Ezreal oynarsa neyi discardlayacak? Bu ikisi benim board'umu öldürmesi için güzel bir combo. Bunları discardlayabileceğini düşünmüyorum. Hangi kartı elinden atabilir? Son çektiği kart birazcık işlevsizse onu elinden atabilir. Sonuçta 2 tane daha çekecek. Aynen öyle, yapabileceği şey Ezreal oynamak. Ya adamın elini bildiğiniz zaman yapabileceği veya oynayabileceği her şeyi açıkçası tahmin edebiliyorum. Çünkü zaten belli bir şeyler oynayabilir. Mesela az önce Gast diyeceğiz. Gast çıkarıp saldıracağız. Starcross atacak ve onu defyleyeceğiz dedim. Tam olarak bu oldu. Bellows Breath'i attı elinden. Watcher'la kombosu kalmadı mesela. Yani 6 puan olup arka unit sakladığımda o unitleri temizleyemez. Watcher'la 6 unit birden temizleyebiliyor mesela o senaryoda. Bu benim için iyi bir haber. Ama çektiği kartların arasında Pack varsa mesela Pack of Wonders, bu zaman Treasure Trove çok güzel işe yaramaya başlıyor ve sürekli her tur bir kart çek, bir tane de Rune Channel'la muhabbetlerine girişiyor. Umarım öyle de bir şey çekmemiştir. Bakalım. Geri verdi. Burayı conquer'ladık. Burayı kullanarak bire Brute oynayacağım. Bir asker çağıracağım. Bu askere bunu giydireceğim. Burayı conquer'lamak istiyorum. Oynayabileceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok fazla. Olabilir de. Çok önemli değil gibi. Bu muhabbeti yaptıktan sonra şu arkadaşı geri çekeceğiz. Hiç gerek yok Ezreal'a bedava ölmesine. Daha çok işimize yarayabilir. Yani bir silah giydirip. Okey, gaz geldi. Hmm. Burada galiba Azir base'e düşüp bunu da çekeceğim. Böyle vereceğim. Puan alamıyoruz. Çünkü 2 tane gaz çekti. 2 gaz, bir Starcross çekti. Bir tık puan, yani skor ilerletme konusunda sıkıntı yaşıyorum şu an. Onun haricinde açıkçası çok büyük bir sıkıntım yok. Evet, 7 mana oldu. Watcher oynayabilir ama ne mana? Hiçbir şey yaramaz. Yani Treasure Trove'unu öldürüp kart çekebilir. Bu additional cost. Additional cost bir az olduğundan bunu bedava yapabiliyor Ezreal board'da olduğu zaman. Beklemedeyiz. Yani maç güzel bir sonuçla bitmezse bu maçı videoya koymamayı bile düşünebilirim. Okey. Ezreal elini alacak çünkü daha da kart çekmek istiyor. Umarım benim Azir'i geri yollamak gibi bir hata yapmaz. Yaptı. Accelerated unit, yani benim için zaten çok da bir sıkıntı değil. Bir tane askerimi öldürtebilirdi bu şekilde. Askerler biliyorsunuz ele gidemiyorlar. Direkt ölüyorlar. Bir daha Ezreal, bir daha bir kart at, 2 kart çek. Ama elini doldurabilmek adına puan ilerletmiyor ve ne bileyim tempoda geri düşüyor. Ben şimdi sonraki tur yine tahminimce 5'e gideceğim. Bir asker daha çağıracağım. Mesela garip bir hamle. Pack of Wonders'ı atması. Treasure var. Her tur kart avantajı sağlayabilir de bu şekilde. İkincisi mi var acaba elinde diye düşünüyorum şu an. Çünkü yani şu combo atılmaz hiçbir zaman Ezreal'da. Okey. El bize geri geldi. Bir recruit'umuz var. Önce bir recruit'la saldıralım. Yani bir şey atacaksa recruit'u atsın. Aldık. Bunu kullanarak bir manaya Brute oynayacağım. Bir manaya bir asker daha çağıracağım. Bu asker Eye of the Herald giydirip buraya bir daha bu askerle geleceğim. Fokus'u pasladım kendisine. Aldık. Yani bir tane yeşil vereceğim. Çok yeşilim var. Azir yine base oynayacağım.
Bir tane daha yeşil vereceğim. Şuraya Hidden Blade oynayacağım. Çünkü kart çekmem lazım. Kendim oynayacağım yani, ona değil. Ona daha da kart çektirmek istemiyorum. Sadece Watcher'a yapabilirim. Ama açıkçası Watcher'a karşı da 2 Brute playlerim var. O yüzden çok da önemli değil yani Watcher'ı kesmem. Büyük ihtimalle keserim. Ezreal da o kadar defansif bir şey oynamaz. Maksimum Starcross atar. Bir daha diğer askere gidirir, bir daha saldırır. Ama zaten 2 Starcross, 2 gaz geçti elinden. Bakalım. 5 puanız. Tek puanlarda gitmek her zaman kötüdür. Çünkü oyunu bitirmek daha zor oluyor. Fazladan bir tura ihtiyacınız oluyor. Bellows Braid geldi. Ama yanlış anladı büyük ihtimalle Ezreal'a. Tamam, doğru anlamış. Yani Bellows Braid'e Hidden Blade'le kart çekmece yapabilirim. Buna bir şey atarsa benim için okey. Bir Recruit için 2 tane kart harcamış olur. Resolve'larsa yine çok okey. Bellows Braid'e gitti ve ben sadece 2 kart çektim. Evet, kartımızı öldürdük. 2 tane kart çektik. Çok güzel. Dragon formumuzu aldık. Çok fazla equipment çektim. Yani Eraiz müthiş olur. Ezreal'ı ölüme yolladı. Başka bir şey yoksa. Ama birazcık da puan alması lazım açıkçası. Okey. Pack of Wonders oynayacak bence. İkinci Throne oynadı. Ezreal'la yapılan şeyin aynısını yapacak büyük ihtimalle. Tepleyip öldürecek. Butcher oynayacak manası yok. 3 tane farklı kartı var. Onlar ne acaba? Stupefy benim için çok okey. 1'e 1'e düştük burada. Fizz'den Bell of Braid'le burayı temizleyecek. Dediğim gibi çok okey. Hı hı. Bir tane power ödemen lazım ama. Ezreal onu düşürmez. Additional cost değil çünkü. You need to pay the... Evet. Buradan ama şu an Ezreal'ı tapleyip kart çekebilir. Çünkü 2 kere beni şey olarak seçti. Onu da hatırlatalım adama. Onun destesinde biz oynuyoruz. Evet, Ezreal'la kartını çekiyor. Yani tempo olarak hala çok öndeyim açıkçası. Daha her tur birer asker daha çağırabiliyorum. Azir'im var atak için. Hmm, çok güzel. Şöyle yapacağım. Buraya saldıracağım. Buraya alacağım. Bir tane floodladım. Sonra Shadow Call'ı buna atacağım. Bu Recruit'a Temporary'mizi verelim. Temporary. Burayı hemen Stop at Beginning Phase. 2 kartımızı çektik. Scuttle geldi. Kombomuz geldi. Ve burada yapmak istediğim şey, enerjiyi daha şey kullanacağım. Bir Doran Shield çıkaracağım. Buna giydireceğim. Sonra da bir tane daha researchlayıp onu giydireceğim ki bu arkadaş 6'ya çıksın. Sonra Azir'le buraya sağlayıp bu arkadaşı buraya çekeceğim. Ve burada Ezreal'ı herhangi bir şey oynamasının önemi olmadan kesebileceğiz. Şu an yapabileceğim şey Scuttle'ı base'e oynamak. Scuttle'dan bir kart daha çekmek. Birazcık D-ramp yapıyorum ama yani kart çekip çok fazla öne geçebilirim şu an. Buraya Hidden Blade'imi hide'layacağım. Zaten Watcher'da oynayamıyor. Yani bir sonraki tur çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Death Grip'im var herhangi bir şeye might vermek için. Bu şekilde paslayacağım kendisine. Bunun gücü 4'e düştü. Tank. Tankı da işaretleyeyim kafası karışmasın. Bir fiz daha geldi. Starcross büyük ihtimalle bu fizle. Burada kimi seçecek bilmiyorum. Ama yani
Ezreal'da böyle bir şey yok. Burayı böyle alabileceği bir kart yok yani. Watcher var elinde bir tek. Onu da oynayamıyor. Çok fazla recycle yaptı. Bellows Bread'lerle, Fizz'le. Bir Bellows Bread daha geldi. 2 tane vardı zaten. Nereye atıyor? Buraya repeated atabilir. Aynen öyle. Repeated atması için 2 tane cycle'laması lazım ama açıkçası yani büyük ihtimalle yendik oyunu. O yüzden uğraşmayacağım. Çok fazla kart çekiyor bu deste şu an benim destem. Bu kadar kart oynadım. 7 tane kart harcamışım. Ona rağmen bu kadar kart var. Scuttle'lar oynadığımda kart çekiyor. 3 Scuttle var elimde. Shadow Call 2 kart. 2 Hidden Blade'den 4 kart. Fizz de buraya aldım. Daha yapabileceğin 3 mana yapabileceği hiçbir şey yok. Burada 2 unitim var. Bir tane daha drawladı. Channel'ladı. Öldürmesi lazım ama gerçekten umurumda değil. Maç bitsin diye uğraşıyorum şu an. Ee, End of the Begining'e kazandık. Elim hala yani bir sürü kart çekme bir sürü kart çekmem var. Bir sonraki oyuna geçelim hemen. Evet. Bir sonraki oyunumuza geçtik. Yine random'a verdim. Yine Ornforge geldi. Ama All of the Legends çıktı. Random'da bir bozukluk var. Ambetsa'ya karşı oynuyoruz. Yeni stil bir şeye karşı oynuyoruz. Adam side deck yapmadı. Ben de yapmıyorum. İkinci gittiğim için şu bir şey kombosu. O yüzden Guards oynamayacağım. Bu bir Hall of the Legend kombosu. 2 equipment'ım var. İlkini Brutalizer oynamak şartıyla ki Brutalizer burayı her zaman alır. Erase de her zaman iyidir. Guards'ı yollayacağım sadece. İhtiyacım yok. Çok güzel bir F-Sword da geldi. Adam ilkeli pasladığı için equip'leyeceğim. Normalde bunu equip'lamam Brutalizer'ı. İlkeli pasladığı için equip'leyeceğim. Kyle oynadı. Okey. Kyle'ı BF Sword ve Brut'larla geçeriz diye düşünüyorum. Burada Brut'la da bu komboyu yapabilirim ama bunu da yapacağım. Burayı alalım. Hall of Legend'ı kullandık. Bir asker daha çağırdık. Yani garip bir şey oynarsa Defy'ımız var. Burada Kyle'ı şu an direkt 3 kere empowerlayabiliyor galiba. Evet, bu birazcık saçma oldu. Aynen öyle. Normalde 3. Public Execution geldi. Çok güzel benim için bu. Aslında izin verebilirdim ama izin verip Brut'u geri alıp BF'de oynayıp BF'le Brut'u biriktirip buraya şey yapabilirdim ama büyük ihtimalle evet 3 kere 2 kere yaptım. Şimdi burayı almak istiyorum çünkü burayı aldım. Böyle geri çekeceğim. Brut giydirsem tapped out 5 oluyor. Atakladığında 6 oluyor. Bir de yanında bu var. Oluyor ve Kyle'ı öldürüyorum. Şu an onu yapacağım o yüzden. Bir de Scuttle oynarız. Ee, burada yeşilli burada bunu giydirip şöyle saldıracağım. 6 5 7 1. Yani burada bu iki asker öldürür. Büyük ihtimalle mantıklı olan o. Daha oyuna başlamadan bittik. Seninki çok mu skill sanki? Evet, diğer maçımıza geçiyoruz. İnsanlar çok garip çünkü. Akali var karşımızda. Random'a bastık. Forge geldi. Adam 20 attı. Büyük ihtimal ilk o gidecek. Side'lamadı. Ben de side'lamıyorum. Çok güzel başlangıç. 2 defy fazla. Bir tanesi yeterli. Böyle devam edeceğim. Scuttle'la başlamak kötü hissettirmiyor. Kart çektiğin için. Kartımızı çekelim. Paslayalım. Buraya gidecek büyük ihtimalle bana burayı vermemek için. Ama istesem orayı da alırım yani. Brut oynayıp Scuttle'a giydirip 3 olarak saldırabilirim. Gerek yok aslında. Büyük ihtimalle puan alırım bu Scuttle'a sadece. Bekliyoruz. O da bence nereye gideceğini karar veremiyor. Jhin oynayabilir bu el. Defy'ımız hazır Whisper oynarsa. Tamam. Bu benim için çok worth. Umurumda değil orası. Çünkü Scuttle'da buraya gideceğim. Burayı kullanıp BF Sword oynayacağım. Yani çok erken BF Sword düştünüz mü böyle? Çok öne geçiyorsunuz. Bu şekilde paslayacağım. Bir sonraki tur Brut'la 8 atakla saldırabilirim herhangi bir yere. Nereye bir unit koyduğunun önemi yok. Bu unit'i öldürmek güzel oluyor genelde. Her hareket ettiğinde bir şeyi, her hareket değil aslında, her atakta bir şey ready'lemesi iyi. Okey. Bir hatağını aldı. Atakladığı için bunu readyleyecek. Approve. Ama hiçbir önemi yok benim için. Şöyle elini görmek istiyorum.
Okey. Elinde çok bir unit yok ama çok bir unit yok açıkçası ya. Akali'yi bir Battlefield'da bıraktığı an ölür. Oynarsa tabii. Not so Fast falan beni çok ilgilendirmiyor. Blood Rush'ına defy atabilirim. Charm'la defy atabilirim. En önemlisi bence Charm'la defy atmak. Twilight Shroud çok önemli değil. Devam edebilirsin. Baktım. Bekliyoruz hala. Akali'yi empowerlayabilir ama bu unitlerin hiçbiri bir işe yaramıyor bu konuda. Okey. Yani şu an 2, 5. Burayı verebilirim ya. Bütün board'umu temizliyorum. Sonraki el bunu oynuyor. Ya da bunu defy'layacağım. Çünkü açıkçası bunları koruyacak başka bir şey yok. Bir sonraki tur bir şey daha giydirip direkt unit kaybetmeden temizlerim. Şu an boşuna bu bir might daha fazlayken unit temizlemem. Şu an dümdüz saldırsam bir sonraki tur alıyorum burayı zaten. Bunlar bir işe yaramıyor. Şu an gitsem yine 2 unit kaybediyordu. Niye böyle bir şey yaptı hiçbir fikrim yok. İyi bir play değil yani bu. Assault mu verebileceğini düşündü acaba? Yani defy'im olmasa yine öldürüyordum. Ki burada defy'ı kullanmamak daha mantıklı gibiydi. Ama bir sonraki tur burada 5 might bırakmak istiyorum. Akali ile saldırmak isterse falan diye. Legend'ı empowerladı. Elinde biliyorum hiçbir şey yok bunu engelleyebilecek. Dümdüz 5 ile saldırıyorum. 5'e 4. Yapabilecek hiçbir şey yok. Verecek bu Battlefield'a. Aldık. Tekrardan burayı kullanıyorum. Bir BF Sword daha oynuyorum. Yani bu saatten sonra 2 BF Sword'lu board'u kesmesi çok zor ya. Akali oynayabilir. Akali'yi hızlandıracak bir şey yok elinde. Bu Akali'ye düşebilir. Yani şu an bir development yapmak zorunda. Ben bir sonraki tur 4 puana çıkacağım. Aynen. Şöyle askerimizi çıkaralım. Bununla geri gelelim. Burayı da sağ tarafı da buradaki askerle alalım. Ben burada bir de Azir'i düşeceğim. Neden düşmeyeyim? Çok might kaybı şey yapardım. Buna disiplinim var. 7'ye çıkabiliyorum bu 6 ile çağırdığımda. Blood Rush'ı oynatmak zorunda kalıyorum. Elimden bir kart daha eksiltiyorum. Ölebilir. Çok fazla askerim var. Bir daha giydirtir. Bir daha saldırır Akali'ye yani. Ama zaten Akali ile saldır geri gel saldır yaparsa zaten her türlü burayı geçiyor. O yüzden direkt Hidden Blade bile atabilirim. Ama zaten kart avantajı bende. Kart çektirtmemek daha önemli. Hidden Blade'leri 6 puanken en sonlar harcamak daha mantıklı olabilir. Zaten Hidden Blade'i Not So Fast atabiliyor. 2 Akali'sinde oynadı. Elinde unit yok bildiğimiz kadarıyla. Son çektiği unit değilse tabii. Benimse vurdum şu an çok güçlü. 2 BF Sword, 10 Forge'la bir tane Brutalizer yani en iyi 3 silahımı çekmişim. Okey. Bu bana çok worth. Şöyle 2 hasar gösterelim. 2'ye 5. Büyük ihtimalle şu Akali'sini oynayacak. 1 vuracak 3. Geri çekecek 4. Ha ya da önce empowerlaman lazımdı. Ama çok umurumda değil. Yolda empowerlayamıyorsun çünkü. Çek geri. Okey. Çünkü bir daha saldırdığında öldürdüğünden disiplinimi harcamak istemedim. Şimdi bunları puan almak istiyorsa buralara bırakmak zorunda. Başka ünite yok çünkü. Ben bunların hepsini ezip geçiyorum şu an bendeki silahlarla. Ve bir şeyi kaldı. Elindeki 3 kartın 3'ünü de biliyorum. Hiçbir şey yapamaz. Bıraktığı bütün itleri temizliyorum. O yüzden bence hiçbir şey yapmayacak. Böyle bırakacak. Ya da Lonipor'u koyar en kötü bir yere. Lonipor ile puan alır. Çünkü zaten 4 olmuş olur. Ben bir sonraki tur 6'yım. Okey. 4 bile yapmadı. Hmm. Şöyle burayı alacağım. Burayı kullanarak bir tane bedava eş oynayacağım. Yani manam çok fazla kalıyor açıkçası. Kart çekmem lazım. Bunu da buraya alacağım. Daha da bir şey oynamayacağım. Full açık bırakacağım açıkçası. Death Grip, Discipline, Hidden Blade gerekirse her şeyi oynayabilirim. Çok umurumda değil. Death Grip'le bir tarafı direkt On Might yapabiliyorum. On Might'ı geçebilir mi? Geçebilir ama bunu
Sonraki ataklarına bırakırsam geçemeyebilir. Yani atıyorum buraya saldır, Legend'ı kullan, geri çek yaptığı zaman bir sonraki atağında o trigger'a Death Grip atıp buraya 10 yapabilirim. Böylece bu yeşil Akali'yi 10 might'ın üstüne kolay kolay Legend'la çıkaramaz. Yoksa normalde 6 saldır, geri çek, bir daha saldır. 10 yapabiliyorsun yani şu Akali'yi çok rahat. Ki burada olduğu zaman 9 yapıyorsun. Elinde herhangi bir buff spell'i varsa 10 oluyor direkt. Büyük ihtimalle buradan dönmez bu oyun. Akali'ye karşı hazır çok iyi matchup. Çünkü yani Akali'nin şu kırmızıyla git adam öldür geri çek muhabbetlerine çok güzel karşılık verebiliyor yani. Yani ya da o da kadar umurumda olmuyor öyle söyleyeyim. Bir sürü zaten askerim var. Okey bunu öldürsen ne olur? Tabii şu an çok iyi durumda değilim ama dediğimiz muhabbeti yapıyor. Geri çekecek. Şu an bu 6. Buradan da 7 oldu. Bir daha geldiğinde 9 olacak. Ben buna Death Grip'le buna versem. Buraya biraz saldırdığımda. 9'u buraya saldırdım. Bunu 10 yapıp 12 yapabiliyorum. Blood Rush ne... Hayda Blood Rush'ı yeniden atmak istemiyorum. Blood Rush tam ne veriyordu hatırlamıyorum ya. Artı Assault 1 mi Assault 2 mi veriyordu? Galiba Assault 2 veriyordu. 11-13 yapabiliyor. Ben 12 yapabiliyorum. Harcatalım ama ya. Unity'miz var zaten. Şöyle Death Grip oynayacağım. Şuna vermek istiyorum. Kart da çekeceğiz belki yine şey çekeriz. Çektik. Bak disiplin çektik bir tane. Ya bu disiplin oynamam gerekmiyordu şu an mesela. Zaten öndeydim. Bırakayım o bir şey atsın. Adam şu an bırakabilir ama sanmıyorum bu fight'ı kazanmak isteyecek belki. Çünkü oyunu kazanıyorum bu sonraki tur. Bir şey yapmak zorunda. Ama bu tamamen hata. Önce o bir şey harcasın. Ben zaten şu an kazanan tarafım. Resolve'lanıyor mu diye bekliyorum disiplini. Büyük ihtimalle resolve'lanacak. Azir genelde böyle 1-2 tane bir unit oynayan destlere karşı çok güçlü. Yani atıyorum mesela Akali gibi 3 tane 2 tane uniti var karakterin. Başka bir şey yok yani. 3 might'ı geçmesi lazım. Nasıl geçecek bilmiyorum. Geçemedi. Burayı bir şeyle alabilir. Ben 7 olacağım. Azir'le saldırıp bunu çekip her şeyi çektim mi kazanıyorum artık. Yani en optimum play'im şu askerle şuraya yürüyüp Reku'yu çıkarıp Reku'yu Shadow Call atıp 2 tane daha kart çekip ona göre play skalamı genişletip bütün unitlerle Bekalı'yı bara gitmek. Oraya koyacağım unit'e göre. Ama zaten böyle sadece bir scuttle'la falan olamaz yani. Gördüğünüz sadece demonstrate göstereyim yani. Şunu giydirirdim. Böyle gelirdim, çıkarırdım. Şunu atardım. 2 kart çekerdim. Sonra bununla saldırırdım. Ne olduğunun önemi yok. Oyunu bu şekilde kazanırdım. Oraya atabilecek hiçbir şey yok yani. Wild Mod falan da yok elinde. 8 mana yolda oynayayım. Burası her türlü bende. GG's diyelim. Hatta bir tane de Recruit var yani. Bu şekilde. Yani şu anlık win rate'im çok iyi gidiyor. Şöyle tekrardan maç sonu gösterebiliriz. Şu an yani sadece win var. Şurada bir tane Mastery'e kaybettiğim var. Devam. 1, 2, 3 tane lose'um var total olarak. Son oynadığım maçların hepsi şuradan itibaren Azir deneme. Azir deneme destesine bakalım. Deck Library, Azir deneme. Burada gösteriyor olması lazım. Aynen. 10 maçın 9'unu kazanmışım şu an bir scuttle'lı versiyonla. Bunların 5 tanesi best of 3, 5 tanesi best of 1. 8 maçtır kazanıyorum. İlkini kaybetmişim hatta galiba sadece. Şimdilik bu deste çok güzel çalışıyor. Hiç gerçek Nexus Knight'larda deneyemedim. Daha kartlara elim ulaşmadı. Haftaya büyük ihtimalle Summer Skirmish var. Bu desteğiyle girmeyi düşünüyorum. Emin değilim Cannon'lı desteğiyle mi, Bee'li desteğiyle mi yoksa bu Scuttle'lı desteğiyle mi ama bu deste o kadar çok kart çektiriyor ki hiçbir zaman dezavantajlı olmuyorsun. O yüzden bu desteğiyle girebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hazır videoları devam edecek. İlerleyen zamanlarda diğer Legend'lara da kayabilirim. Sonuçta online platformda oynuyoruz. Kendinize iyi bakınız.